Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır pul pul dökülen şahane lezzette enfes bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 7 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir dolu dolu yemek kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu şöyle bir güzel karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine bir adet yumurta kıralım. 2 dolu yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke hamurumuzu birazcık yumuşak tutacak ve gevrek yapacaktır. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi su ilavesine. Suyumuz ne sıcak ne de soğuk olmamalı. Oda ısısında olmalı. Buna dikkat ederseniz hamurunuz da çok güzel olur. Azar azar su ekleyip hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdıktan sonra kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 7 su bardağı un için 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirip tezgaha alıyorum. Ve elimle ipeksi bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız böreğiniz de bir o kadar güzel olur. Sonuç olarak hafif ele yapışan ve yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hazır olan hamuru öncelikle bir hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonrasında ise elimle beze haline getiriyorum. Bu aşamalarda hamurunuz elinize birazcık fazla yapışabilir. Olabildiğince az miktarda un kullanın ki hamurunuz una doymasın. Aksi takdirde açarken zorluk çekebilirsiniz. Hazır olan hamurlarımızın üzerini bir poşetle veya bu şekilde bir mutfak beziyle kapatalım ve 10 dakika kadar dinlendirelim ki hafif yumuşasınlar. Daha sonra tezgahımıza un serpiştirip hamurlardan bir tanesini üzerine alalım. Üstünü de birazcık unladıktan sonra merdane ile veya oklava yardımıyla açalım. Bu tarifte oklava kullanabilmek çok önemli değil. Dilerseniz sonuna kadar, yani hamuru tamamen büyütene kadar da merdane kullanabilirsiniz. Hamuru ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açtıktan sonra şimdi kullanacağımız yağı hazırlayalım. Bunun için ben 100 gram kadar eritilmiş tereyağının üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yağımız kesinlikle sıcak veya ılık olmamalı. Soğuk olmasına dikkat ederseniz hamurunuz çok daha güzel olur. Daha sonra açtığımız hamurun üzerini fırçayla güzelce yağlayıp ikinci katı üzerine yerleştirelim. Her katın açma ve yağlama aşamalarını aslında detaylıca çekmiştim ama sizler izlerken sıkılmayasınız diye çok detaylı bir şekilde göstermedim. İkinci katımızı da yağladıktan sonra üçüncü katı üzerine yerleştirelim. Her katta açtığınız hamurlar birbiriyle eşit boyutlarda olmak zorunda değil. Elinizle kenarlarından çekiştirip düzeltebilirsiniz. Sonuncu katı da yerleştirdikten sonra üzerini tekrardan yağlayalım. Ve 4 katı üst üste yerleştirdik. Hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi elimizle hamurumuzu açmaya başlayalım. Kenarlarından tutup hafiften havalandırarak açarsanız eğer orta kısmı da eşit boyutlarda açılmış olur. Yani her tarafı eşit olur, kalın kalmaz. Olabildiğince ince bir şekilde açmaya dikkat ederseniz hamurunuz, yani daha sonrasında böreğiniz de bir o kadar güzel olacaktır. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra üzerini tekrardan yağlayıp fırçayla yağ her tarafına sürelim ve hamurumuzu rulo haline getirelim. Ruloyu çok fazla gevşek tutmamaya dikkat edelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız bulunduğunuz ili veya ülkeyi yorum kısmında belirterek benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hamurumuzu rulo haline getirdikten sonra
sonra şöyle bir tepsinin içerisine alıp üzerine de bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp en az 2, en fazla ise 24 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için börekten artan yağdan 2 yemek kaşığı kadar tavanın içerisine alıp üzerine de 1 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekleyip soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurdum. Daha sonrasında üzerine 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyip kıyma suyunu salıp tekrardan geri çekinceye kadar sürekli karıştırarak kavurmaya devam ettim. Ortalama 3-4 dakikanın sonunda üzerine 1 adet küp küp doğramış olduğum patatesi ilave edip karıştırıyorum. Dilerseniz patates miktarını arttırabilirsiniz. Ve şimdi tavanın kapağını kapatıp 2-3 dakika kadar patateslerin hafif yumuşamasını bekleyelim. Daha sonrasında arzuya göre baharat ve yeşillik ilavesi yapabilirsiniz. Ben tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilavesi yaptım. Birazcık da ince ince kıyılmış maydanoz ekledim. Dilediğiniz eksiltmeleri veya eklemeleri yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi iç harcımız artık hazır oldu. Onu soğuması için bir kenara alalım. Ve geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdiğim rulo hamuru dolaptan alıp tezgahın üzerinde 3 parmak aralıklı olacak şekilde kesiyorum. Ve kestiğim her hamuru önce yan çevirip daha sonra üzerinden bastırarak şekil verdim. Hamurun tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra tepsiye geri alıp üzerlerini bir poşetle veya bu şekilde bir bezle örtelim ki kurumasın. Eğer hava çok sıcaksa diğer bir işleme kadar mutlaka buzdolabında dinlendirelim ve daha sonrasında çıkartıp hamurlardan bir tanesini tezgaha alıp merdane ile birazcık genişletelim. Çok fazla ince açmazsanız daha güzel olur. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar iç harcından koyup kenarlarını tutalım ve bu şekilde birleştirip diğer tarafını da onun üzerine birleştirelim. Yani üçgen bir şekil vermiş olalım. Birleştirdiğimiz kısımları çok fazla kalın yapmayalım ki daha sonra böreğimizin o kısmı kalın kalmasın. Yani sert olmasın. Daha sonra ters çevirip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine alalım. Ve geriye kalan hamurlara da aynı şekilde işlemleri uygulayalım. Yani aynı şekilleri verelim. Hava çok sıcak olduğu için hamur hızlı bir şekilde yağını geri salacaktır. Yani şu anda hava bu şekilde. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmem ama şu an hava çok sıcak olduğu için hamur hızlı bir şekilde yumuşamaya başlıyor. O yüzden ben diğer kalan hamurlarımı buzdolabında dinlendirerek açmaya devam ettim. Tamamına şekil verip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra geriye kalan yağdan üzerlerine azıcık fırçayla sürdüm. Eğer yumuşak olmasını isterseniz süt ve yumurta karışımı da sürebilirsiniz. Hazırladıktan sonra ise isteğe bağlı üzerine çörek otu ve susam serpiştirebilirsiniz. Ben sadece çörek otu serpiştirdim. Ve şimdi artık böreklerimiz fırına gitmeye hazırdır. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 30-35 dakikadır. Çok hızlı pişen bir börek değil. Fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Üzeri pul pul dökülen, içerisi yumuşacık, şahane lezzette enfes bir börek oldu. Hem de kolay bayatlamayan, aynı zamanda da hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz enfes bir lezzet. Ani misafirler için, pazar kahvaltıları için de muhteşem bir tarif. Eminim sizler de deneyip çok çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.